Baby, shine through and come and save me. I've been missing lady luck ever since she started hating. I've been waking up too early. I miss our crazy hazes in the middle of the night. Watch the stars from different places, and the phases we call love won't ever start to change. Günaydın. Bugün ilk önce Nihal'i almaya gideceğim. Ardından onunla birlikte K-pop hakkında konuşacağız. Bir yerde durup ikimize kahve alacağım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Başlayalım bakalım. Test çalışması gibi bir şey mi? Hayır, sadece YouTube'a. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben Heyecanlandım. Ben de. Hadi bakalım. Yolculuk nasıldı Nihal? Biraz stresliydi. Ne yalan söyleyeyim. Over the clouds this life belongs to me, soaking in warmth down to my dangling feet, fairy dust in hand, love's in high. İçelim ya. Kahvelerimiz Vallahi soğudu ne kadar artık. düşüncelisin ya. Vallahi çok beğendim. Şu düşünceli hale bayılıyorum. Önceden kahve alırken. Ne aldın? Americano aldım. Sevdim şu an. Bugün kanalıma biricik arkadaşım Nihal'i konuk Yes. aldım. Evet, Merhaba. kanalıma geldiği için çok mutluyum. Bu kanala davet aldığım için çok mutluyum tabii ki. Ve arkadaşımla gurur duyuyorum. Nihal benim liseden beri yakın arkadaşım. Lisede tanışmıştık. İkimizin de ortak sevdiği bir sürü şey var. O yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Ortak şeylerimizden bir tanesi de K-pop. müzik türü olan K-pop. Evet. Bugün de kanalımda K-pop hakkında konuşacağız. K-pop'u bilmeyenler için K-pop'un ne olduğunu, bu sektörün nasıl işlediğini, iyi ve kötü yanlarını, Kendimizce yorumlayacağız aslında. Yani okuduğumuz, gördüğümüz, dinlediğimiz aynen, kadarıyla sosyal medyada gördüğümüz şeylerden falan, hani araştırmalarla falan böyle yola çıkarak bir şeyler anlatacağız aynen. size. Keyifli izlersiniz umarım. Şimdi videomuza geçebiliriz bence. K-pop Kore'deki pop müziğine deniliyor aslında. Nasıl Türkiye'de Türkçe pop Türkçe varsa, pop varsa, aynı şekilde Korean pop işte. Kore'de de Kore popu var. Ve bunun bu kadar önemli olmasının sebebi de çok fazla ilginin olması. Çünkü günümüzde çok fazla söz ediliyor K-pop'tan. Bu sektör nasıl ilerliyor? Bundan bahsedelim. Mesela K-pop şirketleri var. 3 büyükler dediğimiz aslında JYP, YG, SM gibi. Evet. Şimdi bunların arasına Big Hit de katıldı. Ve bu şirketler ve daha fazlası aslında önce stajyerler seçiyorlar kendilerine ve onları uzun süren bir eğitimden geçiriyorlar. Bunların uzunluğu da aslında kişinin yeteneğine bağlı olarak. Kesinlikle, aynen. Yani herkes öyle 3-4 senelik stajyerlikler yapmıyor. Bazıları 5 ayda çıkış Evet. yapabiliyorlar. Evet. Bu stajyerler nasıl seçiliyor? Hiç duydun mu? Yani şöyle yolda seçilenler oluyor. Yani tamamen Rastgele. random bir şekilde. Mesela sokak dansı yapan birini görüyorlar ve ona eğer çok başarılıysa, ondan bir idol olabileceklerini düşünüyorlarsa kart vizitlerini uzatıyorlar. Şirketimizle ilgilenir misiniz? Bizim şirketimize gelebilirsiniz gibi şeyler söylüyorlar. Ve sadece dış görünüşünü beğendikleri bir insana bile kart vizit uzattıkları oluyor. Hani sen çok yakışıklısın, sen çok güzelsin, sen bizim şirketimize gelirsen Gel seni bir idol dene. yapabiliriz. Evet. Kendini bir Hani dene. idol yapmasalar bile şirketlerinde bunu oyuncu olarak ya da işte manken olarak, fotoğrafçılıkta falan her şeyde kullanabiliyorlar. Bu şekilde stajyerler seçiliyor. Evet. Peki stajyerlikler seçildikten sonra ne oluyor? Bunlar nasıl bir eğitim bekliyor? Bu süreçten bahsedelim. Ya eğitim olarak, yani öğrenci hayatı olarak devam edeceksin ya da stajyer olarak da devam edeceksin. Ama aynı zamanda stajyer olup da tabii ki okula gidenler var, üniversiteye evet. gidenler, Bir üniversiteye sürü bitirenler insan var. var. Ama işte hayatını işte üniversiteden mezun olup da çalışma hayatı olarak sürdürmüyor. Bu çalışma hayatını stajyer ve
idol. K-pop idolü olarak sürdürüyorlar yani genelde. Bu stajyerler ilk başta dil eğitiminden geçiyorlar. Çünkü şirketlere alınan her stajyer Koreli olmuyor tabii ki. Evet tabii ki. Hani dünyanın her yerinden insanlar var aslında. Yani çok ya aslında bu bir kültür gibi bir şey Evet, yani. kültürlerin Bence karmaşası. kesinlikle. Ya bir de böyle şeyler çok güzel yani. Evet. Hani Bunların hani böyle gerçeklik şovları olduğunda orada hani dilleri arasında bazen sorunlar oluyor, birbirlerini Evet, çok anlamıyorlar. komik oluyor. Aşırı komik oluyor Çok o komik zaman. oluyor. Ya da böyle işte hani bizim ülkemizde böyle bir yemek var, işte sizin ülkenizde hangi yemek var deyip birbirlerine yemek yapmalarını öğretiyorlar. Bu tarz kültürel paylaşımlar aşırı hoşuma gidiyor. evet. Ya aslında insanlar bir yandan da böyle pozitiflik sağlamaya çalışmak gibi bir amaçları var. Evet. Evet. Evet, her zaman şey diyorlar mesela, elimden gelenin daha iyisini Daha yapacağım. iyisine. Evet, hep birlikte mutlu olalım. Evet. mesela. Bence bu yüzden de çok fazla ilgi çekiyorlar. Ya, Evet, dil eğitiminden geçiyor dedik. Çünkü bunlar hani Endonezya'dan, Amerika'dan, Japonya'dan ve daha bir sürü ülkeden stajyerler geldikleri için ilk başta onlara Korece öğretiyorlar. Yani bir idolün çıkış yapabilmesi için Korece bilmesi şart. Korece bilmelerinin yanı sıra bunlar uzun süren bir vokal ya da rap ağırlıklı, hangi bölümdelerse, ya da dans da olabilir, uzun bir eğitimden geçiyorlar. İşte orada seslerini nasıl kullanmaları gerektiğini öğreniyorlar. Dans konusunda kendilerini geliştiriyorlar. bütün hepsini deniyorlar aslında. Evet. Daha çok hangisinde mesela %90 rapte çok iyiyse rapte ilerliyor. Aslında zorlu süreçleri de var. Ya bunlar Ailelerinden uzak evet, kalıyorlar. ailelerinden uzak kalıyor. Atıyorum işte Japonya'da sonuçta yaşayan bir insan bir anda Kore'de hayatını Evet. kuruyor. Veya işte Tayland'daki biri geliyor Evet. bir anda Kore'ye. Ve çok küçük yaşlarda geliyorlar bu insanlar. Evet, bundan 13-14 bahsetmedik. yaşlarında belki. Ki bu bir insan için zor olmalı yani. Tabii ki daha yani ailenle yeterince vakit geçirmemişsin ya da eğitimini tamamlamamışsın ve sen böyle bir sektöre atılıyorsun. Hiç bilmediğin bir ülkede hayatını tekrardan kurmaya çalışıyorsun. Tabii bu yabancı stajyerlerden bahsediyoruz bu konuda. Tabii Kore'de olanlar için de çok zor. Yani sen Kore'de de ilk defa aileni bırakıyorsun ve bir şirketin altına geliyorsun. Bir sürü yasaklar konuluyor sana ve onlara dikkat ederek yaşamaya çalışıyorsun. Bu yasaklar Kontrattan bahsedelim Kontrattan o zaman bu bahsedelim. sırada. İşte burada kontrat giriyor işte. Evet. Kontrat deniyor değil mi ona? evet. Ya bu kontratlar aslında bir yandan böyle zorlayıcı gibi ama aslında biraz daha planlayıcı ilerleyen şeyler. Evet. Öncelikle bir şirkete girmek istiyorsan, girdiysen ya da önce o kontratı imzalaman gerekiyor. Zaten bu her yerde öyle değil mi? Tabii. Yani- Mesela bu sözleşmede neler var? İşte sigara içemezsin ya da sigara içiyorsan dahi bunu gösteremezsin kamera önünde. Hani onlara Aynen. olumlu bir profil çizdiğin için. Kamera önünde olmaması gereken şeyler var özellikle. Evet, mesela ilişki yaşayamazsın. İlk 3 sene boyunca bu stajyerler bir ilişki yaşayamıyor. Yani yaşasan dahi. Tabii bu Ya da her kontratın şirket bitene kadar. kesinlikle Hiçbir ve şey her şirketin yapamazsın. kuralları böyle değil bu arada. Değil, Hani evet, bazı değil. şirketler daha geniş ama bazıları da o kadar katılar ki bu konuda, hani en ufak bir ilişki dedikodusu çıktığında stajyeri şirketten atabiliyorlar. Bu şekilde kariyeri sonlanan bir sürü stajyer var. Kesinlikle evet. Evet, Kore'nin güzellik standartlarına takılı olduklarından biraz bahsedelim istiyoruz. Çünkü bu büyük bir problem aslında. İnsanları güzelliklerine göre seçip eğer güzel değillerse şirketlerini almıyorlar. Evet. Ya bu güzellik meselesi ya Kore'de bence aşırı da abartılıyor böyle. Yani kendi kafalarında bir standart kurmuşlar. Onun üzerinde ilerlemeye çalışıyorlar. Yani bu aslında ben başka hiçbir ülkede bu kadar Evet. hani Güzelliğe dikkat en çok çekildiğini. başlık olarak bunu aslında şey yaptıklarını görmemiştim. Özellikle Yine stajyerlerden işte Ashley diye bir kız vardı, bilir misiniz bilmem. Lady Scott'tan Ashley. Kendisi bir podcast yayınında diyor ki, benim dış görünüşüme bakıp boynumun ne kadar uzun, kısa olduğunu, çenemin ne kadar önde, dizlerimin güzelliğine bile takılıyorlardı diyor. Benim dizlerim kötüymüş, bu yüzden bana estetik ameliyat yaptıracaklarmış evet işte diyor. hemen bu durumda da estetiğe giriyorlar. Evet, Zaten evet. Kore'nin estetiğiyle meşhur olan bir ülke. Bu standartlara karşı koyan bir tane idol var. Hwasa. Hwasa. Öyle bir ünlü var Mamamoo''dan ve kendisi diyor ki, ben stajyerken beni çirkin olduğum için elemelerde almadılar diyor ve o gün eve gittiğimde çok ağladım diyor. Beyoncé'un bir videosunu açıp bakmış ve ben de o kadın gibi olmak istiyorum. Evet. Kendi demiş. güzellik standartlarımı kendim yaratmak istiyorum şeklinde söylüyor. Aynen. Bu arada bu stajyerlerin hepsi toplu olarak çıkış yapmıyorlar. Yani bu eğitimler oluyor ve eğitimleri geçen başarılı birkaç kişiyi bir araya getirip grup yapıyorlar. Ondan sonra da çıkmaya hak kazananları da grup yapıp çıkartıyorlar. Buna da debut deniliyor. Gel. Kucağıma gel. Misafirimiz geldi. Gel. Düşün bakalım sen. Sen ne düşünüyorsun bu konular hakkında? K-pop'ta bir birlik de var. Özellikle
farklı şirketlerde bile olsalar aslında arkadaşlıkları var. Kesinlikle. Böyle... Mesela birbirlerini düşürmek için aslında röportajlarda soruyorlar ki işte o grup hakkında ne düşünüyorsun? Bu grup hakkında ne düşünüyorsun? Yani onları sanki birbirlerinden nefret ediyorlarmış gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Ama öyle bir şey yok. Onların hepsi arkadaşlar. Aynen. Peki debut yaptıktan sonra rahat bir hayat sürebiliyorlar mı gerçekten? Gelsin paralar, gitsin paralar. Öyle bir şey var mı? Bunu bahsedelim. Mesela sözleşme dedik. Paraları hemen alamıyorlar. Evet. 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 Hani bu stajyerler tamam çıkış yaptılar, debut yaptılar yani. Ondan sonra direkt para kazanmaya başlamıyorlar. Çünkü şirket onlara belirli bir miktar para veriyor. Hibe ediyorlar parayı. Ve eğer grup başarılı olursa birkaç sene sonra para kazanmaya başlıyorlar. Evet. Ki bu da yani bence insanı biraz bıktırır. Sonuçta ne olacağını bilmiyorsun pardon. Hani başarılı olacak mısın, başarılı olmayacak mısın? Bir yolda gidiyorsun. Ama İşte bu yüzden aslında çok fazla başarıya, başarılı olmaya odaklılar. İşte evet, hep buna odaklılar ve onların hep lafını duyuyorum ben herkesten, işte keep going, yani devam et, hani oldu olmadı ama devam etmeyi bil, hani asla vazgeçme. Bu Sesank olaylarına da biraz değinelim. Sonuçta tamam bu şaşalı hayatta kötü şeyler de oluyor. Evet. Sesank denilen insan, aslında bir insana Sesank deniliyor. Takıntılı fanlar. Takıntılı fan. Yani mesela işte bu türü seviyorsun. Evet, dinliyorsun müziklerini, danslarını izliyorsun falan. Hani bunlar seni mutlu ediyor. Ama bir nebze artık bir leveli aşan insanlar var. Evet, ve onların özel hayatına saygı duymayıp evlerinde dahi sıkıştıranlar ya da yurtlarının kapısının önüne gidip de veya en basitinden dışarıda atıyorum bir markete gittiyse gizlice fotoğrafını çekmek bile yani bir insanı rahatsız eder bir kere. Evet, özel hayatına saygı duyun insanların. Nefret yorumları çok fazla alıyorlar. Ama karşındaki kişinin de bir insan olduğunu unutmadan yorum yapın insanlara. Ya bir kere bu özel hayatın gizliliği olayını açtıktan sonra zaten olay çok başka yere gidiyor artık yani. Evet. Depresyon, anksiyete problemleri yaşıyor bu idollerde. Hani sırf bu problemler yüzünden birkaç sene ara veren insanlar var. Grubu yani bırakmak değil, ara vermek istiyorum çünkü kendimi iyi hissetmiyorum işte. Evet. Yani sahneye çıkabilecek kadar bile gücüm yok diyor mesela. Kesinlikle öyle. Çok çalışıyorlar ya. Çok çalışıyorlar. Ya ben işte bu Korelilerdeki bu olayı çok seviyorum. Yani bu çok çalışma olayı. Güzel bir sektör. Biz de severek dinliyoruz. Evet, dinliyoruz. İzliyoruz. Dinlemek, izlemek hoşumuza gidiyor. Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Dur bakayım. Düşün bakalım. Ekleyeceğim şeyler var mı? Mutluyum şu anda. Yay! Cheers! Günah. Günah yavrum, günah. Evet, son kelimelerimizi söyleyelim. Videomuzu bitirdik. Bu videoda K-pop'un ne olduğunu, sistemin nasıl ilerlediğini, işte iyi yönlerini, kötü yönlerini, onların da bir insan olduğunu, hani depresyon yaşayabileceklerini, bu yüzden kelimelerimizi güzel bir şekilde seçmemiz gerektiğini, güzelliğe bu kadar takılmamamız gerektiğini, önemli olanın aslında insanların yetenekleri olduğunu. İnsanı insan olarak görmek gerektiğini. Kesinlikle öyle. Bunları öğrendik. Evet. Aslında böyle bir genel bahsetmeye çalıştık ve örnekler falan. Evet, sadece üstten örnekli bir şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Nihal'in videosuydu. Evet. Biraz aslında şu an heyecan hissetmiyorum. Evet. Ama başta biraz böyle gerildim, ne olacak falan filan, hani nasıl çekeceğiz falan. Aynen. Ama kendi aramızda biz zaten bunları her gün konuşuyoruz. Aynen. Konuştuğumuz bir şey olduğu için üstüne çok düşünmeden ağzımızdan çıkanı söyledik tamamen yani. Relax bir şey oldu şu an. Evet. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, şimdi sohbetimizi burada bitiriyoruz. Belki araya kesitler koyarız başka. Evet, bu kadardı. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. They saying all girls the same, but I swear that you different. If you tryna play a game, then I might try to win it. I ain't saying I'm in love with you. Okay, maybe I'm in love with you. Öncelikle bu kanala ilk konuk olarak davet aldığım ve şu an videoyu çektiğim için çok mutluyum. Arkadaşımla gurur duyuyorum. Gerçekten bu YouTube'a emek veriyor. Ya ben görüyorum, gerçekten emek veriyor. Ve umarım ilerleyen zamanlarda çok güzel videolar geleceğini düşünüyorum. Önceden spoiler vereyim. İşte gezi, vloglar, yemek, bakım, çok fazla video geleceğini düşünüyorum ve çok ilerleyeceğini umuyorum. İnşallah. Bütün güzel dileklerimi onun için şu an iletiyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi eve girdim. Videonun kapanışını yapmak istiyorum.
Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. She's a Mona Lisa.